Doğal Düşün TV'ye hoş geldiniz. Verimli toprak diyebileceğimiz ve doğal tarım yapabilmek için doğru olan toprak yapısı, organik maddesi yüksek, hafif, gevşek ve verimli toprak olmalıdır. Sıkışmış ve kirli toprak, tarım yapmak için elverişli bir toprak yapısı değildir. Bu toprak içinde gözünüzle çok da göremediğiniz hava cepleri yoktur. Bu videoda toprağımızı sıkıştırmaktan nasıl kaçınacağımızı, bu durumun ne zaman ve nasıl olduğunu nasıl anlayacağımızı ve düzeltmek için neler yapabileceğimizi göreceğiz. İdeal olarak toprak, nemin, solucanların, köklerin ve mikroorganizmaların geçmesine izin veren hava ceplerine sahiptir. Toprak sıkıştığında bu hava cepleri sıkışır ve bitkilerin büyümesi, suyun ve tabii ki besinlerin bitki köklerine ulaşması zorlaşır. Bunun yerine yüzeyde su birikir ve bitki kelimenin tam anlamıyla boğulabilir. Bu toprak yapısı neden olur sorusuna kısaca şöyle cevap verebiliriz. Toprak sıkışmasına çok fazla toprakta dolaşmak, ağır makineler, ıslakken toprağı kazmak ve hatta toprağı fazla çalıştırmak neden olabilir. Kirli topraklar bu duruma çok fazla eğilimlidir. Birazdan kirli toprak konusuna daha detaylı gireceğiz. Toprağınızın sıkıştığını basit bir testle anlayabilirsiniz. Bir tornavidayı hafif nemli toprağa sokarsınız ve çok fazla itemiyorsanız toprağınız sıkışmış olabilir. Bu basit testin ardından daha detaylı bir test yapmak için toprağı 35-40 cm derinliğinde kazıyoruz. Toprağı elinize aldığınız zaman gevşek toprak kolayca ayrılırken sıkıştırılmış toprak daha pürüzsüz ve daha katıdır ve genellikle görünür yatay katmanlara sahip. Hatlar boyunca yatay olarak büyüyen ve içinden geçemeyen bitki köklerini bile görme şansınız vardır. Bu basit testler sonucunda toprağımızın sıkıştığını anladıysak korkmayın. Yapacağımız basit işlemlerle bu durumdan kurtulabiliriz. Öncelikle 12 adımda zararlılarla mücadele videosunda anlattığımız gibi fideleri dikeceğiniz yerleri ve yürüyüş yerlerini sezon başında belirleyin ve dikim yaptığınız yerlere kesinlikle basmayın. Sulama yaptıktan sonra bahçenizde dolaşmayın. Yağmur yağdıktan sonra bahçenize girmeyin. Toprağınız sıkışmışsa daha fazla toprağa işlemek sorunu çözmeyecektir. Hele ki kirli bir toprak yapınız varsa hiçbir işe yaramaz. Bunun için neler yapabiliriz dersek, sıkışmış toprak için yapacaklarımız farklı, kirli toprak için yapacaklarımız farklıdır. Sıkışmış topraktan devam edersek, toprağı işlemek yerine toprağın hava almasını sağlayacak basit bir işlem yapabiliriz. Havalandırıcı diyebileceğimiz bir alet alabilir veya kendiniz buna benzer bir alet yapabilirsiniz. Hatta bahçe çatalıyla bile bunu yapabilirsiniz. Toprağa kısa mesafelerle çatalı saplayın ve çekin. Bu toprağın havalanmasını sağlayacaktır. İlkbahar ve sonbahar bunu yapmak için en iyi zamanlardır. Ancak toprak su tutmadığı, donmadığı veya kurumadığı sürece yılın herhangi bir zamanında yapabilirsiniz. Toprağın sıkışmasını engellemek ve doğurganlığını iyileştirmenin en iyi yollarından biri elbette ki yeşil gübre ekimidir. Bu konuda kanal içinde birkaç video bulabilirsiniz. Yeşil gübre sadece toprağa azot katmak için kullanılmaz. Ayrıca organik madde katkısı da sağlar. Tabi artı ve eksilerini de iyi hesaplayın ve en doğru zamanda toprağın altına alın. Kes bırak sisteminin oluşturacağı sorunlara birazdan değineceğiz. Yeşil gübre için bakla, yonca, üçgül, fi, turpgillerden beyaz hardal, kolza, turp, ayrıca bezelye veya kara buğday ekebilirsiniz. Bu tür kültürler toprağı iyi gevşetir ve ayrıca toprağı iyileştirir. Basitçe anlatmak gerekirse yeşil gübreyi ektiniz. Çiçeklenmesi %90'lara vardıysa kesin ve toprağa karıştırın. Kesinlikle bakla veya tohum bağlamasına izin vermeyin. Şimdi bu anlatacaklarıma permakültürcüler karşı çıkacaktır. Ancak anlatmaktan geri durmuyor. Yeşil gübre uygulaması
veya herhangi bir kes bırak uygulaması yapmak topraktaki azotu tüketecektir. Ancak artı ve eksi değerleri kıyaslarsak uygulama çok başarılı sonuç verir. Yaşlanmış bitki parçaları mikroorganizmaların sevmediği lignin ve selüloz barındırır. Kompostlamadığınız hiçbir organik maddeyi toprak zemininde bırakmayın. Kesip toprak üzerine katman şeklinde bıraktığınız yeşil aksamlar yüzünden pütrefaktif süreçler başlayabilir. Nedir pütrefaktif süreç? Kompost yapımı sırasında farklı sıcaklık düzeylerinde farklı organizmalar devreye girer, görevlerini yerine getirir ve ölerek bir sonraki süreçte devreye girecek organizmalara yer açar. İşlem bu şekilde devam eder. Sonuç olarak kompost soğumaya başlar ve geriye ağırlıklı aktinomisetler kalır. Bu süreçlerde çürükçül bakteriler devreye girmez. Ancak kes bırak yönteminde çürükçül ve kokuşmaya neden olan istenmeyen organizmalar devreye girer. Bu nedenle kes bırak yöntemine karşıyım ve mantıklı çözümün kompost uygulamasından geçtiğine inanıyorum. Toprağı iyileştirmenin bir başka yolu verimlilik için kireçleme çalışmasıdır. Toprağınıza sezon boyunca ister doğal ister sentetik gübre verin. Sonuçta gübrelerin hemen hemen hepsi asitik özellikle olduğu için toprak pH'iniz düşecektir. Buna organik maddelerin çözünme sırasında devreye giren organizmaların işlem sırasında oluşturduğu düşük pH de eklenir. Çoğu bahçe mahsulü hafif asitik ve hatta nötr topraklarda büyümeyi tercih eder. pH 5'in altında bu tür sebze mahsulleri zayıf gelişirler. Sezon sonu toprağa kireç takviyesi yapmak bu sorunu ortadan kaldıracak ve ilkbaharda doğurganlığı artmış bir toprağınız olacaktır. Bu uygulamalar için basit pH metreleri var. Hatta toprak pH kitleri mevcut. Bunlardan alarak toprağınızın pH oranını ölçebilirsiniz. Çok hassas bir ölçüm olmaz belki ama en azından bir fikir sahibi olmanızı sağlar. Metrekareye 4-5 avuç kireç, tebeşir, alşır veya dolamit unu kullanabilirsiniz. Hatta pH oranı çok daha düşükse odun külü uygulaması da yapabilirsiniz. Gelelim kirli toprağın rehabilitasyonuna. Toprağınız kirli ise biraz alçı uygulamak ve ardından onu sulamak yararlı olabilir. Alçı taşı kil ile reaksiyona girer ve küçük kil moleküllerinin daha büyük parçacıklar halinde bir araya toplanmasını teşvik eder. Bu da daha fazla hava cebinin oluşmasına izin verir. Ancak uzun vadede toprağı yıpratacak bir kimyasal reaksiyondur ki toprağı havalandırmak, mikroorganizmaları ve solucanları teşvik etmek için daha kalıcı bir yol olarak toprağa organik madde vermeniz gerekir. Jips aynı zamanda birer bitki besin elementi olan kalsiyum ve kükürt kaynağı olması yanında suyun toprağa girişini ve toprak içindeki hareketini arttırır, toprak asitliği ve alüminyum toksitesini azaltır ve fosfor çözünürlüğünü de arttırır. Fosforun ne kadar zor bir element olduğunu kanal içindeki videolarda anlatmaya çalıştım. Gelelim toprağın iyileştirilmesi için yapmanız gereken en önemli uygulamaya. İyileştirme sürecini hızlandırmak için toprağı toprak mikroplarıyla dolu bir malzemeyle kaplamak en mantıklı iştir. Toprağın üzerini kompost ve solucan gübresiyle kaplamak, ahır gübresini toprağa karıştırmak çok iyi sonuçlar verir. Kurumasını önlemek için kompostu haftada bir derin sulama yapmak işlerin hızlı ilerlemesini sağlayacaktır. Yaklaşık bir ay sonra farkı göreceksiniz ve toprağınızı her ilkbahar ve sonbaharda beslemeye devam ederseniz kısa sürede hayat dolacak ve bitkileriniz çok rahat gelişecektir. Bir videonun daha sonuna geldik. Kimsenin sizi doğal düşünmekten alıkoymasına izin vermeyin. Sağlıklı kalın, sağlıcakla kalın.